Tiyatro benim için bir yolculuğu ifade ediyor aslında. Yani bitmeyen bir süreç. Sürekli öğrendiğim, merakımı hiç yitirmeme sebep olan bir süreç olarak görüyorum. Savaş alanı gibi bir kadın, savaşın yıkıcı etkilerine maruz kalmış iki kadının hikayesi aslında. Bu oyun üzerine çalışırken kadının ataerkil düzen içerisinde sıkışmışlığına odaklanmak istedim ve karşıma Narin Tabaklar isimli bir iş çıktı. Şimdi onu yerinde görmeye gidiyorum. O fotoğrafları çok tesadüf eseri aslında buldum. Bir sahafa girdiğimde bir kutu içerisindeydi ve ben bu kutunun tamamını almak istediğimi söyledim. Kutuyu aldığımda da tesadüfen sadece o ailenin fotoğrafları vardı ve o anneyle birlikte iki çocuk var. Anne her şeyi arkaya tarihiyle birlikte her şeyi yazmış ve ister istemez o ailenin bir parçası oluyorsunuz. Orada da o kadının tek başına aslında sürekli bir kalabalığın içerisinde ama tek başına çocuklarıyla birlikte notlar alınmış. Çok etkileyiciydi. Çünkü Türkiye'deki kadın profili aslında buna çok yakın bir profil. Bir cümlenin içerisinden cımbızla laf çekmek gibi bir şey galiba hisse. Belki çok mutlu bir şey andı o. Toplumsal bir hüzünle birlikte onu çıkarıp oraya koymuş bulundum. Nakış işlerine başladığım zaman kanaviçeyi araştırdım. Kanaviçeyi hangi durumlarda nasıl kullandıklarını birazcık izlemeye çalıştım. Ve oradan etkilendiğim parçaları aldım aslında. Kimisi zaman geçirmek için bunu işliyor. Kimisi birisini beklerken, bir şeyi beklerken işliyor. Ve bu beni etkiledi. Aslında bir yandan şöyle gibi geldi bana, acıyı işlemek gibi geldi. Bu çok hayatın içinden bir şey benim için. Kırılmış ve sonradan birleştirilmiş bir tabak aslında. Ve bu da bana nedense şunu anımsattı. Kadının, özellikle anne olan kadınların sanki toplumun ona yüklediği şöyle bir şey oluyor. Birleştirici, bütünleştirici bir güç olarak görülüyor kadın. Hani böyle bir rol veriliyor kadına. Anne olduğunu düşündüğüm bir kadın var. Yanında çocuklar var. Bir tanesinde bir çocuk, diğerinde iki tane çocuk. Ve o kırılmışlığın içinde her şeyi birleştirmeye çalışan bir kadın. Yani kendi içindeki kırılmışlığı belki ya da çevresindeki kırılmışlığı birleştirmeye çalışan ama yine de ortası boş kalmış. Yani belki kendisine zarar veriyor. Yani kendisiyle alakalı bir boşluk var içinde. Ama etrafını tutmaya çalışıyor, etrafını birleştirmeye çalışıyor ama yine de o yaralar belli aslında. Çünkü bir kere kırılıyor bir şeyler kadının içinde. Sahneye koymayı planladığım Savaş Alanı gibi bir Kadın adlı bir oyun var. O kadın da iki kadının hikayesini anlatıyor aslında. Bir tanesi savaş mağduru bir kadın, diğeri Amerikalı bir psikiyatr. Ve ikisi de aslında toplumda sıkışmış kadınlar, sıkışmış bireyler. Psikiyatr olan savaş travması sonucunda etkilenmiş kişiyi tedavi amaçlı orada aslında. Onu tedavi etmek istiyor. Diğeri travmatik bir durumda. Ama oyunun sonunda tam tersi oluyor. Yani iki kadın da güçlü bir şekilde çıkmıyor bu işin içinden. Aslında gerçek bir şey anlatıyor oyun. Çünkü her zaman kırılırsın ve travmatize olursun ama hayatına güçlü bir şekilde devam edemezsin. Yani güçlü olmak zorunda da değilsin aslında. Seni güçlü olmaya zorlayan şeyler yine aslında toplum sana yüklediği şeyler oluyor bence. Nasıl ki işte çeyizimiz sürekli bekletilen çeyizler gibi işte travmalarımız onlarla birlikte çıkıyorsa bize kodlanan şeylerle aslında bir şeyler de ortaya çıkıyor maalesef. O tabakların kırılabilir olması, o kırılabilirlik üzerinde kırılabilir olmasının insanlara rahatsızlık vermemesi,
kusursuz olmama çabası aslında beni bu işleri yapmayı birazcık daha itti. Narin tabaklarda da aslında kırılmış ve kırılmaya çok müsait olabilecek belki kadınların hikayesini gözlemleyebiliriz hani baktığımız zaman. Ve aslında bu oyundaki bu iki karakterle gerçekten uyan noktasının da bu olduğunu düşünüyorum. Yani illaki kırılmış, yıpranmış, çökmüş ama bir yandan da güçlü kalmaya çalışan, kendini gerçekleştirmeye çalışan kadınların hikayesi var. Bence feminist sanat aslında bir mücadele, yani mücadele kelimesini bana çağrıştırıyor. Çünkü Kırılıyoruz ve tekrar bir araya gelip hayata devam ediyoruz. Hayat böyle bir şey zaten.